Merhabalar YouTube. Sıcak ve sıkıcı, bunaltıcı bir yaz günü. Bundan daha iyi yapacak bir şey bulamadım. Zaten genelde bulamıyorum da. Şimdi Kayseri Erkilet İstanbul Sabiha Gökçen arası bir uçuş gerçekleştirmek istiyorum. Boeing 737-800 Zibo son modifikasyon 306D galiba. Sıfırdan başlayıp uçağı canlandıracağız ve de uçuş planımızı FMC ile her şeyi dolduracağız. Bir aklımızın erdiğince tabii her şeyi derken nereye her şeyi dolduracağız? Daha henüz o safhaya gelemedik. Evet, bu NIC, XPUI PC kullansan bir türlü, kullanmasan bir türlü. O da her seferinde önüme çıkıyor. Değişik öneriler var. 127.0.0.1 yapın, çıkmaz. Çıkıyor işte. Kendi IP numaranı da yazsan çıkıyor. Her neyse. Biz işimize bakalım. Evet, Kayseri'de hava açık. Gördüğünüz gibi rüzgar ne kadar variable bir not diyorsa da biraz bayraktan algıladığım kadarıyla bir terslik var ama bayraklar demek ki kafalarına göre dalgalanıyorlar. Çünkü rüzgar çorabı hareket bile etmiyor. Bayraklar devamlı hareket halinde. Ben onları da, bayrakları da rüzgar yönünde dönüyor diye biliyordum. Neyse, yanlış biliyormuşuz demek ki. Evet, uçuş planımızı hazırladık SimBrief'ten. Flight plan route file. Downloaded. Fuel, time and load. Bunların hepsini OK diye geçiyorum. Checklistle başlatacağım. Çünkü öyle kafadan zaten yap desen de yapamam yani. Hepsini tık 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 açarım. Bu checklist zaten Zibo'nun kendi dosyalarının arasında her güncellemede geliyor. Bunun için plugin'i yüklemeniz lazım. X checklist'tir. Parking brake set. Landing gear lever down. Speed brake lever detent. Flap lever up. Close dediği door. Şuradaki manuel kapak. Manuel iniş takımı açma kapağı. Evet, buraya kadar otomatik kendisi kontrolünü yaptı. Bize şimdi düşen, şunu da, ekranı da göz önünden bir kaldırayım. İVA'ya sonra bağlanacağız. Battery on and guarded. Standby power switch. Hadi kardeşim. Auto ve
Auto guard slash closed. guard closed. Generators drive disconnect Generate switches. drive disconnect Guard switches. Bu closed. ikisi kapalı. Bus transfer switch. Bus transfer switch. Auto slash Auto guard closed. guard closed. Ground power Ground power on. on. IRS mode selectors. IRS mode selectors. Önce align. Bu turuncu ışık sönüp burada beyaz yanınca now konumunu alacağız. İkincisi için de aynı şey geçerli. Off. Then NAV. ELT switch. Off and guard Şimdi closed. şurada Service interphone switch. Off. EEC switches. 7 dakika gösteriyor. guard 7 dakikadan closed. fazla da olabilir. Passenger oxygen switch. IRS mode Normal selectors. and guard closed. Landing gear Tamam, indicator ELT lights switch dediği. illuminated. Şimdi Lock onlar airspeed warning test switch 1. ELT switch. Burası. Bir şey yapmanıza gerek yok. Kapalı durumda olması lazım. Service interphone switch. Off. Bu. Off konumunda zaten. EEC switchleri, EEC bunlar kapalı. Passenger oxygen switch kapalı. Landing gear indication lights yeşil 3 tane iniş takımların ikaz ışıkları. Mark airspeed warning test switch 1 switch 2 şurası. Bunlara henüz bir ses atanmadığı için Lock sadece airspeed warning test switch 2. burada bir Push. ikaz Stall gelmesi lazım warning ama test switch gelmiyor. 1. Stall warning de var gördüğünüz gibi. Stall warning test switch 2. Her Push. ikisine de bağlı. Verify your measurement units lbs/kgs. Bizim birimimiz daha doğrusu LBS pound. Check. Extras others set chock. Extras others On. set chock on. Verify that the model and eng rating is İmiş. correct. Yani extras others set chock on dediği extras others set chocks on. Next page. Set chocks on. Clear diyelim buna da. Menüye gidelim. Ident page. FMC'yi açıyoruz. Ident sayfası. Model 737-800W 26K engine rating. Bla bla bla. Verify ettik. Navigation database'imiz bugün güncelledim 17.08'e. O da güncel. Check. Verify that the navigation database active date range is current. Current. Okay. Check. Verify Position that the time init is correct. sayfasına geçiyoruz. The time is correct. Verify the time is correct. 9:53 12:53 yani bizimle arasında 3 saat var Zulu. Bu o. 08:11 Ağustos. O da doğru. Check. Present Enter the present position. position on the set IRS POS line. Şunu alıyoruz. Buraya kopyalıyoruz. Set. Enter the origin and destination. Origin ve destination. LTAU Gate önemli değil çünkü zaten database şey gibi değil bu. PMDG dedikleri kullanmadım ama onda varmış galiba. Her neyse. Destination.LTFJ Sabiha Gökçen'in
ICAO kodu. Onu da girdik. Route flight number. Set. Enter the flight number. Biz bunu yine otoman olarak gidelim. Gittik. Set. Enter, activate, and execute the route. Şimdi runway pist olarak bize 07 verildi. Flight plan gördüğünüz gibi. Burada route menüye gidebiliriz. Bir deneyelim. Route menü, company route, LTAU-LTFJ, direkt kışla, next, UL605, UL333, UT32. Evet. Pardon. Position init. Bu da tamam. Performance initializer. Enter, activate and execute the route. Bu da bir execute button. Yok, execute düğmesi. Onu buradan az evvel yapmıştık galiba. Yaptık mı? Her neyse. Burası şeye dönüyor. Eski önceki kendi default FMC'sine dönüyor. Oradan kaçıyoruz. Legs sayfası ile kontrolümüzü yapalım. Herhangi bir bozukluk şu anda görünmüyor. Set and execute. Select Departure and execute the runway and departure routing. Departure 07. Aslında bunu seçmiştik. Kışla bir B. Transition none. Execute. Şunu ışıklarımızı açalım. Şunları. Bunda da aynı şey. Bu tarafı da açalım. Evet. Yazıları görüyorsunuz. Altları aydınlandı. Tekrar Departure Arrival'a gidiyorum. Arrival'da OTSA 1G06 Next page OTSA 1G ILS 06 Transition istemiyorum. Legs Next 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 Astev Disko'yu kapatıyoruz. Next. All that Sabia. Okay. Buraya kadar tamamız. Departure page'de yapacağımızı yaptık Select and zaten. execute. Verify route and clear discontinuity as needed. Discontinuity olması lazım. Onu düzeltmemiz gerekiyor. Enter the ZFW. Press Not SLK1. edeyim. Discontinuity diye bir kelime yok İngilizce'de. Enter the zero fuel weight. Initialize index performance. Gross weight center of gravity. Şimdi burada edit weight and balance'tan hiçbir şeyle oynamıyorum. Burası çok fazla. 14.417 center tank komple boşaltıyorum. Tamam diyorum. Apply diyorum. Şimdi bakayım. Evet, uçak gezinmeye başladı gördüğünüz gibi. Burada bir sıkıntı var. O sıkıntıyı da
Edit weight and balance deyip ...9.6 inç tamamen tahmini center of gravity, merkez noktasını, ağırlık merkezi noktasını daha doğrusu biraz daha öne aldık. Biraz daha düzelmiş gibi ama henüz durulmadı. Bu yeni çıktı. Yeni bir adet yani. Şimdi bu herhangi bir bu sinema verite dediği shiftçe ile yaptığımız o sallantı değil. Bu başka bir şey. And Zibo, this is what I'm trying to explain. I've been seeing this with the last 3-4 versions, updates. I'm just trying to reduce center of gravity to have it stopped. I will just I think it's stopped now. No, started again. Currently there's no wind. Direction is 11.7. Speed is 0.5 knots. So there must be something else affecting this. Let's go down a little bit more. Say 4 inches. I'm just guessing, bringing the scene center of gravity to forward, I guess. It seems a little bit more stable now, so we'll see. I'm going to continue recording this flight, so we have a full reference as to what mistakes I do, what sort of bugs the add-on has. Evet, bu arada Zibo'ya bir mesaj iletmek durumundaydım. Bu parçayı görmesini istiyorum. Center of gravity say 8% diyor. Biz orada halbuki değiştirdik onu. Fuel 14.7, zero fuel weight, tamam. Reserve, bizim rezervimiz 14.700'ün 6.300'ünü kullanacağız. 8.400'ünü rezerv olarak tutuyoruz. 8.4. Cost index 5. Cruise altitude 340 irtifamız. Cruise wind, irtifadaki rüzgar 271'e 31. 271 bölü 31. ISA deviation, ISA değişkeni pozitif 18 santigrat. 18 santigrat diyoruz. Hesaplamasını kendisi yapıyor. N1 limit. Zero fuel weight, tamam. Set. Fuel reserve. Enter fuel reserves. Girildi. Set. Enter cost index. Cost index girildi. Set. Enter trip / CRZ alt. Girildi. Set. Altitude. Enter CRZ irtifa. wind. Cruise wind, irtifadaki rüzgar Set. girildi.
Enter ISA dev or T/C out. TC outside Check. temperature. O dediğimiz Enter 18 trans pozitif santigrat. Transition altitude zaten Check. otomatik Verify kontrol that the giriyor. fuel is sufficient for flight. Bunu Check. da kontrol Verify ettik. speed and Yakıtın altitude yeterli olup restrictions and olmadığını. modify as needed. Herhangi bir şeyiniz var mı yok mu? Onlara legs sayfasına gelip 4900 üzerinde olmak lazımmış 2.7 mil sonra. KSR kışla 59. Next. Ev nokta 120. FJ 517'de 5000. Astev 3000. Fix 06. Final 3000. Runway 348 yüksekliğinde. Okay. FMC index. Take off. Performans sayfasında next minimum speed climb maksimum bu. Minimum maksimum. Bunların bu bilgileri ben hiç bugüne kadar değiştirmedim. Burada herhalde bilgi girmek lazım ama tam olarak ne işe yaradıklarını bilmiyorum yani. Hani bana anlatmak istediği şey kalkıştan sonra tırmanmada en az ve en çok hızların ne olacağı, cruise'da, düz uçuşta ne olacağı, alçalmada ne olacağı ile ilgili tolerans hızlar var. Take off'a geldik. Take off değil. Performance'da N1 limit'e geldik. 26 derece. Onu 45'e derate edelim. 96 N1. Take off sayfasında flap 5 diyelim ve buraya gelelim. Speed and altitude restriction sınırlamaları, hız ve yükseklik sınırlamalarını kontrol ettik. Select and assume temperature dediği az evvel girdiğimiz 45 derece veya bir fixed yani 1, 2, 3 olarak seçebilirsiniz derate oranlarını. Select a full or a derated climb thrust as needed. Select. Derated climb thrust. Enter T/off flaps position. Bir önceki sayfa. Make data entries on page 2 before page 1 yani 2'deki bilgileri 1-2'yi girmeden evvel girin diyor. Bildiğiniz bir şey varsa pistteki rüzgar yönü ve hızı yani kuru, ıslak ve kaygan olabilecek opsiyonlar pist için. Pistin yüzde eğimi ve yönü. Selected 45 derece, dış ısı şu anda 26 derece. Acceleration height 1000 above ground level. Bunları yani ben hiç ellemiyorum. Thrust reduction 1500'de bir toparlama yapacak. Hız alacak, sonra yükselmeye devam edecek gibi. Orada bilgi girişleri yapılabiliyor. Biz flap'ı 5 olarak girdik. Take off flap position'ını girdik 5 olarak. Center of gravity'yi 11.4 yüzde 7.09. Burası aşağı yukarı 8'i gösteriyor şu anda. Ben onu 7'ye alıyorum. 7.09 gibi. Bunu tahmini olarak herhangi bir yerde yazmadığı için sadece 7 küsür olarak gösteriyor. Center of Gravity'ye de girdik. Verify that a trim value is shown. Trim value, trim değeri göründü. Evet, onu da gördük. Okeyliyoruz. Check.
Select Take or off enter the takeoff V speed. V speed, V1, VR, V2 speedlerini ya manuel giriyorsunuz, kendiniz hesaplıyorsanız ya da buradan 3 butona basarak 1, 2, 3 seçiyorsunuz. Böylece bu sayfada Select. tamam. IRS alignment is complete. Check. IRS Yaw damper. alignment şu anda tamamlanmış durumda. Dolayısıyla burası zaten otomatik olarak verdi. Yaw damper On. on. Alternate flaps position switch. Şimdi VHF/NAV alternate transfer flaps SW. position bu. Normal. VHF IRS nav transfer transfer SW. switch. VHF Normal. nav transfer switch FMC transfer SW. bu. Normal. IRS Display switch source bu. selector SW. FMC switch bu. Auto. Display selector Display auto. control panel select SW. Normal. Normalda. Bunların Crossfeed hepsi selector. yerinde. Closed. Crossfeed Fuel yakıt pumps. aktarma. Test switch. Hold 2. Overheat fire. Overhead mi bu? Overheat mi? Overheat ve fire panel. Şimdi buradaki yazıların ışıklarını da buradan açıyoruz. Flood değil. Panel. Floodlight genel aydınlatma. Gördüğünüz gibi yazılar ışıklandı. Overheat detection. Pardon. Test switch hold to fault inop tarafına. Fault/INOP. Test switch. Hold 2. Over. OHT/fire. Extinguisher test switch. Bunu da buna basarak susturuyoruz. Extinguisher test switch position. Position 1 extinguisher test. Position 1 and release. Extinguisher test switch. Position Position 2 2 and release. release. Cab/UTIL power switch. Cabin utility power switch. 6 yani yukarıya bakarak cabin utility power switch on. EFA/passive power switch. On. APU start. Hold switch for 3 seconds. APU başlatmaya 10 1 2 3 saniye tutup bırakıyoruz. Bu ibre 8'e doğru çıkacak, 4'e doğru geri inecek. O zamana kadar bunu okeylemiyor. Şimdi bu noktadan sonra benim video yaklaşık yarım saati buldu ve ben yarım saatte bir video kesip tekrar başlatacağım için kronometreyi başlatıyorum ki saati ne kadar boşluk geçtiğini görün diye. Şu anda 4, 5 ve ben kaydı bir durdurup tekrar başlatacağım. 9, 10.